Evet dostlar, evet dostlar. Sevgili Onur Akay, sevgili Onur Akay'la birlikteyiz. Hoş geldin sevgili Onur Akay yayınıma. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bilal Özcan, Türkiye'nin en duayen magazin Estağfurullah. gazetecilerinden. Benim de en sevdiğim dostlarımdan. Bu piyasada dost bulmak çok zor Bilal abicim. Ya, Sen bambaşkasın benim için. Seninle sağ ol. olmak çok keyifli, çok mutluyum yine bir cumartesi akşamında. Çok teşekkür ederim güzel kardeşim. Ben de öyle. İzleyicilerimiz de geliyor. Onlara da sevgiler, selamlar hepsine. Evet, bütün dostlara buradan sevgiler gönderiyoruz. Merhaba, merhaba. Ben okuyamıyorum, çok parlıyor burası. Dilek Şenyurt, özel abonem okudum. Evet, hoş geldin Dilek, hoş geldin ve diğer tüm arkadaşlar. Hepinize merhaba. Çok sıcak bir haberle başlıyoruz arkadaşlar. Güllü'yü öldürmekle itham edilen kamuoyu tarafından, önemli bir kesimi tarafından kamuoyunun kızı Tuğyan Ülkem az önce sivil polisler tarafından Çınarcık'taki evinden alındı. Avukat Rahmi Bey de Güllü'nün avukatıydı Rahmi Bey. Kızına da avukatlık yapıyor. O da evdeydi. Güllü'nün kızı Tuğyan, avukat Rahmi Bey, sivil polisler evden çıktılar, apartmandan çıktılar. Çınarcık esnafının şaşkın bakışları altında sivil polis araçlarına bindirildi Tuğyan ve araçlar hareket ettiler. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına ya da Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne gittikleri söyleniyor. Arkadaşlar bu konuda henüz polisten ya da savcılıktan bir açıklama yapılmadı. Ancak Güllü'nün ölümüyle ilgili jandarmanın, polisin ve savcılığın yürüttüğü soruşturmanın bir neticesi olarak gözaltına alındığı şeklinde bir tahmin var. Onurcuğum ne diyeceksin bu konuda? Evet, çok ilginç bir son dakika gelişmesi. Yani e, ben en başından beri Bilal abicim kesinlikle bu olayın bir kaza olduğunu düşünüyordum ama ben de bile böyle yapılan açıklamalar olsun, e, işte duyduğumuz son gelişmeler olsun, bazı şüpheler oluştu yani. Ferdi Aydın senin programınla Türkiye duyduğu biliyorsun Bilal Evet. abicim, patronunu Güllü ablanın Allah rahmet eylesin. Ve de çok bu konunun üstüne durdu. İlk zamanlar ben kızdım ama haklı mı çıkacak, ne yapacak? Vallahi buradan özür dileyeceğim ondan öyle bir şey olursa. Ama şöyle bir de şöyle bir şey şimdi deha geçti Bilal abicim. Sen anlatırken önüme düştü. Ben son dakikada bakıyorum böyle canlı yayın şeyde. Güllü kızıyla arkadaşıyla saç ve kan örneği verdi diyor ama bu daha önceki bir gelişme mi? 18.03'te girmiş, deha geçmiş. Demirören Haber Güllü'nün Ajansı. Acaba Güllü'nün bu gitme yo, yo, oraya git. Şimdi bu söylediğin sıcak habere dahil biraz evvel bana da yazdı yardımcım. Bilal Bey yasaklı maddeyle ilgili bir saç ve kan örneği alınması durumu söz konusu diye. Ancak tabii ki çok ilginç bir durum. Neden sivil polisler nezaretinde gelip alıyorlar bunu yasaklı maddeyle ilgili? Acaba gözaltına alınmadan evvel bir de bunu da mı yapalım diye bir uygulama mı yapıldı? Sen okur musun DİHA'dan gelen haberi? İHA mı DEHA mı? Sesin gitti. Sesin gitti Onur Akay. Sesini duymuyoruz Onur Akay. Onur bir konuş lütfen. Sevgili Onur Akay'ı beklerken sevgili Onur Ha, Akay, evet, sesim geliyor mu şu tamam an? şimdi Geliyor değil geliyor. mi? Şimdi geliyor evet. Bir okuyabilir Evet misin? Bilal abicim, acaba şöyle bir şey mi oldu? Bu kan örneği işte vermişler, saç ve kan örneği. Yani Güllü'nün kızı ve arkadaşı DEHA'nın geçtiği bu Demirören Haber Ajansı'nın bunu gündüz mü gittiler? Bunu kendi istekleriyle gittiklerini ifade ediyorlar ve avukat bir tutuklama olmadığını, buradan evlerine gideceklerini söylüyor müvekkillerinin. Rutin işlemler için kendi istekleriyle gitmişler hastaneye. Kamuoyunda belirtildiği gibi herhangi bir gözaltı işlemi ya tutuklama yoktur diyor. Fakat bunu gündüz saatlerinde belki gittiler. Bu biz sizin gördüğünüz ve
Bilal Özcan Official'dan da biraz önce yapılan paylaşımdaki video yeni olabilir. Evet, bekleyeceğiz, bekleyeceğiz. Tuğçe de yardımcım da aynı şeyi söyledi. Bilal Bey dedi bir karışıklık söz konusu dedi. Yani aynı senin söylediğin gibi. Çünkü o sivil polisler Tuğyan'a neden eşlik ediyorlar apartmandan çıkışta? Neden sivil Evet, polislerle sivil araca biniyor? Beraber izlediğimiz video yani avukatıyla beraber gider. Avukatı, kendisi ve o kız arkadaşı beraber giderler. Sivil adamlar, sivil polisler neden çıktılar apartmandan? Bekleyelim, biraz daha bekleyelim gelişmeleri. daha önce test yapılmıştı diye biliyorum. Evet, Acaba bu testte bir tekrar yapılmasında yani eksik mi yapıldı? Bir de ben duyduğum kadarıyla e, Güllü ablanın mezarının açılma durumu bile olabilirmiş Bilal abicim. Önemli bir kaynaktan duydum bunu da. E, Ferdi, Ferdi Aydın söyledi onu evvelsi gün. Söyledi mi? Evvelsi Evet, evet, söyledi, bir yayında söyledi. Ben de tesadüfen o yayını dinliyordum gece. Bir şey Twitter'da odalar var ya onlardan birinde konuşuyordu. evet, Öyle bir savcılığın öyle bir girişimi olabilirmiş söyledi. evet, evet. Yani gelişmeler çok çok ilginç. Bu arada Tuğyan da konuşmuş değil mi haber bültenine Bilal abicim? Şimdi Tuğyan'ın evet Tuğyan ilk kez ana haber bültenlerine konuştu. Show TV ana haber bülteni ve ATV ana habere dün e, ikisine de röportaj verdi. Dün akşam iki Evet, ana haber bülteninde de Tuğyan'ın kendisini ifade etmesi vardı. Yani bu annesinin katili sözlerine verdiği yanıt vardı. Tuğyan'ın söylediklerini şöyle bir not aldım. Üzerinden bir geçelim. E, Şimdi Tuğya'nın annesinin ölümünden 2 ay sonra bu kadar suçlama yapıldıktan çok sonra bu kendini savunmaya başlaması enteresan bulunuyor. Kamuoyundaki algıyı değiştirmek için mi böyle bir şeye girişti ama artık çok geç diyorlar. Herkesin bir fikri oluştu artık bu olayla ilgili ve toplumun büyük bir kısmı da Tuğya'nın annesinin ölümünde parmağı var şeklinde oluştu deniliyor. İddialara göre köşeye sıkıştı ve akıl hocalarının önerisiyle ana haberlere çıkarak kendisini aklama çabası olarak söyleniyor. Rüzgarı kendi lehine çevirmek için. Ancak bu muhabirlerin soru cevapları sırasında bazı söylemleriyle de çok kafa karıştırdı. Mesela dedi ki kendisinin annesiyle kavgalarıyla ilgili annesini öldüreceğim bak seni filan diye annesine gider yapmasıyla ilgili ağır konuşmasıyla ilgili olarak dedi ki her anne kızın ilişkisinde böyle şeyler olabilir dedi mesela. ilginç. Çok Bu ilginç. böyle bir genelleme yapabilir misin? Yani biz örf adetlere bağlı bir toplumuz. Bizde aileler içinde evlatlarla anne baba arasında her zaman bir saygı sevgi söz konusu. Evet bazen tartışmalar, kavgalar her evde olabilir. Ama hiçbir zaman e, annemi öldüreceğim, katil bul bana filan. Her evde böyle bir şey olabilir mi? Onur ne diyorsun? Evet. Benim de telefonum çalıyor Bilal abicim. Sesleri kapatıyor telefon. Duyabiliyor musunuz beni? Duyuyoruz, duyuyoruz. O çaldığı zaman kapatır sonra düzelir. Evet, duyuyoruz, duyuyoruz. Ben çok az duymaya başladım ama duyuyorum şu an. Evet yani çok ilginç. Öyle bu biraz böyle ilginç yani bana çelişkili geliyor. Kim o şekilde düşünür? Yani tamam anne ile evlat arasında bazen tartışmalar oluyor. Görüyoruz ekranlarda da görüyoruz çok şeyler. E, Genellikle o yasaklı maddeyle ilgili şeylerden dolayı şiddet oluyor. Evet, Yani normalde hiçbir evlat öyle annemi ölsün öyle mesajlar atar mı atmaz yani ben atmaz. ne bileyim Bana bir katil anneyle bulun. Bana bir adam bulun. Annemi öldürmek istiyorum. Yeter artık filan. Bana birisini bul abla. Senin çevren vardır. Attığı mesajda. Onur. Değil mi? Arkadaşına attığı mesajda. aynen yani çok ilginç.
Evet. Evet. Sesleri alamadım da Bilal abicim Yo, nedense. sesini biz senin sesini rahat duyuyoruz Onur Akay. Evet. Ben sizi çok az duydum da gene bir işim oldu burada. Ve Güllü'nün bir videosu ortaya çıktı. Diyor ki kızına Güllü, bu ses kaydı Güllü'nün, sitem dolu konuşuyor. Ben düşmanıma bile öyle bir şey dilemem ama Tuğyan, bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın. Biliyorsun değil mi? Hani sen de annesin ya. Bana yaşattıklarını sen de yaşayacaksın kızım diyor. Bu da Güllü'nün bu ses kaydı da yeni çıktı. Dün Show Haber'de izledik bunu. E, Yani onun için de kendisi o ses kaydına çok zaman önce olduğunu söylüyor herhalde değil mi? Daha önce çekilmiş diyor. Yeni gibi veriyorlar sanki diyor. şimdi Arasında yaptığımız o tartışmalarda çekilmiş herhalde diyor. şimdi Güllü'nün kızı Tuğya'nın böyle akla mantığa sığmayacak, e, yani çok cahil olabilen insanların ancak bir savunma mekanizması olarak ortaya atabileceği bir söylemi bu. Bunu sadece bu konuyla ilgili değil, annemi öldürmek istiyorum, bana bir adam bulur musun? Bıktım bu kadından artık, ölmeli. Niye ölmüyor ya? Bircan abla niye ölmüyor? Bircan Bülger'e yolladı. Bu ortaya çıktığı zaman bunu inkar edemedi. Çünkü ortaya çıktı. Savcıya götürdü bunu şey patronu, Güllü'nün patronu. Bu ortaya çıktığı zaman şimdi demin senin söylediğini söyledi. Ya o çok çok evveldendi ya. Çok öncedendi o ya. Çok öncedendi o. 3 ay önceydi o. Annemle ilgili yazdığım o mesaj. Yeni değil ki o. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Senin annenle ilgili böyle bir fikrin varsa, onu öldürmek gibi bir fikrin varsa, bu 2 sene önce de olsa, 3 ay önce de olsa, bir hafta önce de olsa sen de anneni öldürme eğilimi, isteği var ve bunun bir anda yok olduğunu ve senin Tabii, temize çıktığını hiçbir şekilde ispat edemezsin ki sen. tabii. Edemezsin Bir ve o de kadın ölürse üstelik bir de. bir Öldüyse o de kadın Bilal abicim gizemli bir sen şekilde. sen ne kadar güzel bir şey söylemiştin bundan 15-20 gün önce canlı yayınımızda. Yani beni annemin katili olmakla suçlayacaklar. Ben basını toplar, bütün yardım alırım demiştin şeyden, e, Yıkarım basın orayı ya. bürosundan. Yıkarım Değil evet. mi? Cemiyetten, gazeteciler cemiyetinden, gazeteler cemiyetine basın toplantısı düzenlemek için mantıklı bir şekilde başvuran tüzel kişilere ve şahıslara cemiyet yardımcı oluyor. Cemiyetin salonları var. Çok güzel tarihi bir binası var. Ücretsiz olarak Tabii. açar orayı cemiyet. Ya da Ve de çok çok cüzi bir bedelle filanca göğsümü gere gere evet. orada ben annemi öldürmedim çok rahat bir şekilde konuşması lazımdı. Kaç ay sonra çıktı değil mi böyle konuşuyor? Bravo. Madem masumsun, senin üzerine bu kadar geldiler. Niye dediğin gibi bir basın toplantısıyla zamanında çıkıp bunu haykırmadın? Yıkarım, yakarım. Ben annemi niye öldüreyim? Be deliler, kafadan kontaklar. Allah sizin cezanızı versin filan. Yani ağzıma geleni söylerim, çeker giderim. E, Vallahi zannediyorlar ki delil bulunamayacak. Onun için bu kadar rahatlar. Delil bulunamayacak. Kimse yoktu odada onlardan başka. Onlar da gizlediği sürece Tuğyan ve o arkadaşı bu ispat edilemeyecek. Çünkü bir el sonuçta. Eğer işte video falan da yoksa galiba videoda orada çalışmıyormuş neymiş? Bir çekim de yapılmadıysa bu ispat edilemeyecek. Hiçbir zaman ama şunu unutuyorlar. Oradaki fizik mühendislerinin vereceği rapor çok önemli. Kamerada daha evvel söylemiştim. Yalova'da uçurumdan karı koca uçurum kenarında geziyorlar kırda. Bunlar kavga ederlermiş hep birbirleriyle. 33 yaşında, 34 yaşında kadın kocasıyla ve uçurumdan düşüyor, ölüyor kadın.
polise, jandarmaya ifadesinde adam diyor ki ya diyor birdenbire ayağa kaydı tutamadım karımı düştü diyor uçurumdan aşağı indim aşağı son nefesini vermişti diyor. E, Fizik aynı bu Cumhuriyet Savcısı bu bayan savcı Yalova Cumhuriyet Başsavcısı yine Yalova'da oluyor bu olay. E, Fizik mühendislerinden bilirkişi heyeti oluşturuyor. 3 tane fizik mühendisi gidiyorlar orada kadının durduğu yerde, karı kocanın durduğu yerde ölçüm yapıyorlar. İniyorlar aşağı düştüğü yerde ölçüm yapıyorlar. Ondan sonra bir rapor hazırlıyorlar ve o raporda bu kadının aşağı itilerek düştüğü bilim olarak, bilimsel olarak bizim görüşümüzdür diye imzalıyorlar. İşte en büyük delil bu. Kamera görüntüsüne falan gerek yok ve o adamı çapraz sorguya alıyorlar ondan sonra. O güne kadar çok sıkıştırmamışlar polisler. Savcı talimat veriyor. Çapraz sorguya alıyorlar. Alttan giriyorlar, üstten çıkarıyorlar. Adamı ağlata ağlata itiraf ettiriyorlar. Müebbet hapis yedi. Şimdi aynı bilirkişiyi bu 3 fizik mühendisini bu dava için görevlendirdi. Aynı Cumhuriyet Başsavcısı kadın Evet. hanım. Evet. Gittiler evde. Başka savcılar da atanmış. 3 savcı olmuş diye duydum. Bilal abi acaba bu raporlarla ilgili bir şeyler mi geldi de evden alındı? Bu gece tutuklama falan olmasın? Her şey olabilir. O raporların artık gelmesi lazımdı zaten. Zamanı geldi. Yani bugün yarın bekleniyordu ve geçen gün bir uzmanı dinlemiştim ben. Bir profesörü dinlemiştim. Hukuk profesörü. Bu ay içinde bu konuda savcılığın harekete geçmesini bekliyorum demişti. Onlar da tabii aşağı yukarı biliyorlar neyin ne zaman geleceğini. Yıllardır adam bu işlerle uğraşıyor. Hukuk profesörü. Bu ay içinde, bu ay bitmeden işte artık konu aydınlanacak gibi duruyor. Bakalım yani ne çıkacak? Şimdi bu sivil polislerin gelip evden almasından ne çıkacak? Dostlar hepinize merhaba tekrar. Caner sana da merhaba kardeşim. Caner moderatörüm Onur Akay. Antileri temizliyor. Bazen böyle hakaret edenler, aleyhte konuşanlar, arkadaşlarla kavga etmeye çalışanlar falan oluyor. Dışarıdan böyle gelip karıştırmak isteyenler. Sevgili Onur Akay. Gözaltı diyenler var şu anda Bilal abicim. Ne diyorlar? Yani iddialar sosyal medyada. Evet, şu anda ben e, karakola falan girerken mi görüyorum? Gözaltı diyenler var ama iddia tabii daha. Bir resmi bir açıklama yok. Evet. Resmi bir açıklama yok. Uyuşturucu test yapıp serbest bırakıldığını da söylüyor burada bir arkadaş. Evet, belki de test için de giderken çekilmiş bir videoda olabilir bu. Kendi rızalarıyla, istekleriyle o testi yaptırmaya gittiklerini, gözaltı olmadığını da avukatı söylüyor. İşte bir karışıklık var yani sosyal medyada. Artık bekleyip göreceğiz. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili de konuşacağız arkadaşlar. Bu arada türkücü Mahmut Tuncer hayatım film olursa beni Serenay Sarıkaya oynasın demiş. Ay, herkes Serenay Sarıkaya oynasın diyor ya bütün ünlü kadınlar. Mahmut Tuncer oynayacakmış. Beni Serenay Sarıkaya oynasın demiş. Yapay zekada Mahmut Tuncer'i Serenay Sarıkaya'ya benzetmiş, kadın yapmış. Gülmekten öldüm sosyal medyada. Sen Mahmut Tuncer'i bilirsin, türkücü Mahmut Tuncer'i. Tabii biz dizide oynamıştık. Konser de vermiştik onunla. Bir Beraber. konserimiz olmuştu birlikte. Sonra bir de Şöhretler Kebapçısı 2004 yılında aynı dizide yer aldık. Ben Evet. Almandım. Sarışın olunca Hans'tım. Günel'le Hans. evlenecektik. Günel de vardı dizide. Şarkıcı Günel arkadaşımız. Ben de Almanya'dan gelip de Günel'le evlenebilmem için sünnet olmam gerekti. Öyle mi? Atilla Taş da sünnetimi bastı benim. Mahmut Hadi Tuncer'le canım. ikisi. Böyle çok komik Star'da. Bayağı da böyle reyting alan bir diziydi Bilal abicim. Hatırlıyorum ben onu. Sitcom'du. Hatırlıyorum. İşte orada Mahmut Tuncer setler tabii çok uzun sürüyor. Aman Allah'ım. Öyle zor ki çekimler.
bir de ezberliyorsunuz sitcom olunca Bilal abicim daha çok. Hepsinde ezberleniyor artık çalışılıyor da ama yine diğer mesela mahallenin muhtarlarında oynarken ben eski 90'lı yıllarda arkadan söylüyorlardı bazen. Hani o seslendirmeli olduğu için her şeyi unutsan da söylüyorlardı, seslendiriyorlardı. Fakat sitcom zor ama Mahmut Tuncer set aralarında gelir bir 10 lira versene, bir 20 lira versene diye. Abi baktım bir gün 100 lira vermişim rahat. Öyle mi? Evet. Mahmut Tuncer çok eğlenceli, komik bir Bu insan ya. paraları biriktirmiş zaten. Çok büyük bir para olmuş o paralar. Herkesten istiyormuş. Öyle mi? Evet. Enteresan, enteresan. Arkadaşlar, peki bu Mehmet Ali Erbil'le geçmiş olsun diyelim. Evde kaçış sendromu rahatsızlığını tekrarlamış ve fenalaşmış. Eve doktor gelmiş. Ondan sonra Evet. dinleniyormuş, evinde dinleniyormuş. Doktor gelmiş ve kendisine gerekli ihtimamı göstermiş. Biliyorsun bu 22-23 senedir kaçış sendromu rahatsızlığı var. Bunun tedavisi yok Tabii. ve ayda bir kere bu, biliyor ne zaman, bu nüksedeceğini, tekrarlayacağını. Ayda bir kere hastaneye gidiyor, o atak gelmeden evvel, ve orada serum alıyor. 1 gün kalıyor, hastanede. Sonra ertesi gün çıkıyor, eve geliyor. Şimdi bu böyle, eee, o zamanını bildiği için ne zaman atak geleceğini ve hastaneye her seferinde kendi ayaklarıyla önceden gittiği için evde böyle bir kaçış sendromu, sözü çıkınca insanlar inanmadı sosyal medyada. Diyorlar ki onun karısı Gülseren Hanım, aman Allah'ım, Allah, o yapmıştır buna. O hasta etmiştir Mehmet Ali'yi. O Gülseren Ceylan yok mu Gülseren Ceylan diyorlar. Ne diyorsun sen? Kadın biraz eli maşalı mı? Biraz dili uzun mu? Ben biliyorum eli maşalı olduğunu. Duydum. Hıı. Daha önce de Bilal abicim bir kız daha vardı. Mehmet Ali Erbil'in hayatında özel haber Sen olarak yazmıştın, o duyurmuştuk. haberi sen yazmıştın. Evet, evet. Tabii Anlatsana lütfen. Mehmet Ali Erbil ona küsünce ona geçiyordu. Ona küsünce ona geçiyordu. İkisi bayağı birbirini de tanıyorlar. İkisiyle de küstüğü zaman iki kız birbirini de arardı. Yani ben onun için onları tanıyorum yani. Duyuyordum o zaman olayları. Zaten eli maşalı olduğunu Türkiye'ye kendi göstermedi mi bir kavgalarında çıkıp Mehmet Ali Erbil'le her şeyi ortalığa döktü, gün yüzüne çıkarttı, anlattı o olayları, Anladım. yaşadığı o tutuklanma olayıyla ilgili perde arkasına her şeyi anlattı. Sinirlendiriyor olabilir. Bu iddialar doğru olabilir yani. Strese girince de bu kaçış sendromu nüksedebilir. Ama benim bir duyduğum kadarıyla e, birbirleriyle iyi geçiniyorlarmış yani. Birdenbire hastalığı nüksetmiş de olabilir Bilal abicim. Bir öyle bir şey de duydum yani iyi geçindiklerini. Fakat şöyle de bir şey var. Biraz da karısı yani Gülseren e, Hanım e, gündeme gelmeyi seviyormuş. Benimle ilgili bir şeyler açıkla diyormuş. İşte biraz böyle gündeme geliyorlar ya Evet. bazı şeyleri de bilerek de yapıyorlar sanıyorum. Allah Hastalığı değil de Allah. daha önceki şeylerle ilgili. Allah Allah. Mehmet Ali Evet, Erbil'i de bu şekilde kullanmak doğru değil ya. Adam da demek ki aşık ki kadına, onu evet. kırmıyor, onu kırmıyor. Aşık Magazini seviyorlar. İşte TikTok programları da yapıyor ya Mehmet Ali Erbil. yapıyor. Oradan malzeme çıkarıyorlar birlikte. Fakat eli maşalı ama. Eli maşalı değil mi? Ya, Mehmet Ali Erbil de, yani, rahat edeceğim diye evlendi ama eğer öyleyse, eğer Gülseren Ceylan yüzünden hastalandıysa Allah yardımcısı olsun. Ne diyelim yani? Ne diyelim? Sevgili Mehmet Ali Erbil 6 ay dayanamadığını kendi söyledi. Hepsini aldatmış eşlerinin. ya, 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 hepsini aldatmış değil mi? Kendisi söyledi, açıkladı. Hepsini aldattım. Bir ay dayanmışımdır falan diyor yani aldatmadan.
hepsini aldattım deyince Gülseren Ceylan evi terk etti. O kendi üzerine de alındı. Gülseren Ceylan'ı da aldattı. Onu işte ben Aldattı. biliyorum. O diğer kızla. Aldattı, evet. Sen Tabii. anlattın zaten onu. Sen yazdın zaten onu. Tabii o da biliyor aldatıldığını. Haber yaptın onu. Daha sevgililerken. Avustralya'da 16 yaş altına sosyal medya uygulamalarına üye olmak, girmek yasaklandı. Avustralya'da. Eğer uygulamalar, bu konuda kanun çıkardı Avustralya. Aslında bu kanunu 2024'ün sonunda çıkardı. Bir sene süre verdi uygulamalara. İşte bu YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, aklına ne gelirse, ve dedi ki bir sene içinde kendiniz önlemlerinizi planlayın. Hesap açmalarını önlemek için makul adımlar atmakla yükümlüsünüz. Bizim çıkardığımız bu yasaya göre uygulama şirketleri, sosyal medya şirketleri eğer 16 yaş altındaki insanların size üye olabildiğini görürsek, bunu yapmazsanız milyon dolarlık cezalar uygulayacağız dedi ve şirketler yaş doğrulama sistemleri kurdular. Bu kanun çıktıktan sonra bir sene yaş doğrulama sistemleri ve bunu check etme sistemleri kursunlar diye bir süre vermişti. O süre 10 Aralık'ta doluyor. 10 Aralık'tan itibaren Avustralya'da 16 yaşın altındaki hiç kimse, bu iyi mi? Bizde de olsun mu bu? Ne diyorsun Onur Akay? Ya bence olmalı Bilal abicim. Genç nesil bu sosyal medya yüzünden çok farklı yönlere kaydı. İşte fenomenlere özenenler ayrı, işte YouTuber'lara özenenler ayrı. E, Hadi onlara YouTuber'a özendi diyelim. Artık onlar da sosyal medya çağındayız. Bir meslek gibi olabilir ama e, başka şeyler var işte bu kumar alışkanlıkları olsun Bravo. Bilal abicim. Daha Bunlar alışkanlık. neler neler oluyor. Onun için Evet. bence yani dünyanın her ülkesinde olmalı, Türkiye'de de olmalı diye düşünüyorum. Başka şeyler yapsınlar biraz değil mi çocuklar o yaşa kadar? 16 yaşın altındakiler ne işi var sosyal medyada bence? Oyunlar bile yasak olmalı. İnternet yasak olmasın tabii dersleriyle ilgili hani şeyler dışında. Yapay zeka mesela olmamalı. Onları tembelliğe alıştırıyordur. Yani çok büyük bir denetim olması lazım bence 16 yaşına kadar. Doğru yapmışlar gibi geliyor bana. Oyun oynasınlar, sosyalleşsinler, sinemaya gitsinler, kitap okusunlar, farklı olsun 16 yaşına kadar. Hülya Avşar da bir açıklama yaptı ya bizim gençler eğlenmiyor diye. Aslında ben Hülya Avşar'a hak veriyorum yani. Doğru diyor. Çocuklar teşvik edilmeli. Sokakta oyun oynasınlar. Aileler teşvik edilmeli. Bunun bir Tabii. şekilde teşvik etme yöntemi bulmalı devletler, ülkeler, yöneticiler. Çok güzel bir şey söyledin sen. Sokakta oynasınlar, oyun oynasınlar dedin. Dışarıda sosyalleşsinler kendi yaşıtlarıyla, değil mi? Eskiden biz öyleydik. Eve girmezdik. Tabii. Sabah bir çıkardık. Bizim oynadığımız oyunları bilmiyorlardır bile o yakan topları falan. Bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Hep evin etrafında, evin önünde, annemizin, babamızın görebileceği yerlerde bütün mahallenin çocukları oyunlar oynardık. Ne güzeldi, Ben değil mi? Bilal abicim Evet. donduk mu acaba? Yo, orada mısın? Oradasın. Evet, yo, Evet, donmadın. evet. Ben Donmadın. Bilal abicim oturduğumuz semtteki çocukları toplardım Ankara'da. Küçük Esat'ta. E, Televizyonculuk oyunu diye bir şey çıkarmıştım. Onlara televizyon programı sunuyordum. Öyle Şarkılar mi? söylüyordum. Kendimi anons ediyordum. Sonra da şarkı söylemeye başlıyordum. Ne Televizyonculuk güzel. oyunumuz vardı. Ne Kameralar güzel. yapardık böyle. O zaman kamera yok. Yani e, sonradan kamera aldık. E, Onlar ama şimdiki gibi değil böyle yani. Böyle olsa kim bilir ne çekimler yapmıştık. Kayıt aletleriyle çekimler yapardık. Ben böyle hep medyayla, televizyonla, şarkıcılıkla, sahneyle ilgili oyunlar oynardım. Gazete kurardık, gazete çıkarırdık küçücük yaşta. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Çok Tiyatro kurmuştuk, evi tiyatro yapmıştık.
Suare matine eve 80 kişi girerdi. Ailem de bana çok her konuda destek olurdu. Çocuk oyunları oynardık. Oyun yani hep herkesin bildiği dışarıdaki oyunların dışında biz böyle faaliyetler de yapardık arkadaşlarımızla dışarıda. Ne güzel bir çocukluk yaşamışsın. Evet, o yıllar çok başkaydı. Bizim çocukluğumuz çok başkaydı. Bir de Çok güzel. oyuncaklarımız çoktu bizim. Babamla annem biraz bize o konuda çok şeylerdi. Bir oda oyuncağımız, bir oda oyuncak odasıydı. Ben herkesle paylaşırdım. Herkese hediye ederdim. Bütün dışarıdaki arkadaşlarımıza her şeyi paylaşırdık. Ne güzel. Şimdi oyuncaklar falan artık hep ikinci planda. iPad şimdi çocukların en çok oynamayı Evet, sevdiği. öyle oldu işte. Bence 16 bile az değil mi? 18 olabilir. 18 bile olabilir. Olabilir, olabilir. Olabilir. Uygulamalar için olabilir yani. TikTok, Instagram, Facebook, Tabii. YouTube olabilir. Evet. Taşacak Bu Deniz dizisi dün akşam Onur Akay 15 reytingi 15 reytinge ulaştı. Adım adım önce 10'u yakaladı, 10 reytingi, sonra 12'yi yakaladı. Dün gece de 15'i yakaladı. Yani çok insanları ekrana bağlayan muazzam bir dizi. Her şeyiyle çok başarılı Onur Akay. Yani son zamanların en güzel dizisi ve ailece izleyebileceğimiz bir dizi. Çok seviliyor, çok beğeniliyor. Kızılcık Şerbeti Herkes ise konuşuyor. herkes konuşuyor. Kızılcık Şerbeti ise 6'larda. 6 reytingler Evet. artık. Kızılcık Şerbeti değişmiş, başka oyuncular girmiş. Hiç Kızılcık Şerbeti gibi durmuyor diziye bakınca. Durmuyor, evet, evet. İşte reytingi de ortalarda fena değil. Bu reyting iyi sayılır yani. Evet. Uzak şehire ve taşacak Dördüncü bu. sezon olarak. Evet, çok iyi sayılır. Süper yüksek reyting alan dizilere bakmazsan bu reyting 6.29, 6.56, 7.09. Kızılcık Şerbeti'nin reytingleri iyi sayılır. Ava Yaman yine taşacak bu denizde, o 19 yaşındaki oyuncu. Eleni'yi oynayan, Rum kızını oynayan yine çok çok başarılıydı. Dün kitlendik yani. Ava Yaman'ı seyrediyoruz yani. O kadar güzel rol yapıyor ki. Eee, Ulaş Tuna Aştepe, Adil Koçeri karakterini oynayan başrol oyuncusu süper. Deniz Baysal süper. Ceren Bozoğlu kötü kadını oynuyor. O da çok başarılı. Burak Yörük Oruç karakteri. O da çok iyi. Yani sahneler filan insanı içine çekiyor. Görüntüler, ışık, müzikler zaten başlı başına bir olay. Kurgu, atmosfer, genel atmosfer dizinin. Bir de enteresandır Onur Akay, dizinin içinde hiç reklam yok. Dizi başlıyor, bitene kadar hiç reklam yok. 2,5 saat. Hiç reklam arası vermiyor, biliyor musun? TRT artık böyle bir şey ayrıcalığı ve sonunda upuzun bir reklam. Sonunda bitmeden evvel, son sahneden önce bir reklama çıkıyor. Upuzun bir reklam, her şeyi orada veriyor. Bütün reklamı orada veriyor. Değil mi? Dolayısıyla içinde hiç reklam vermediği için, hiç bölmediği için, reyting de diri kalıyor zaten. Reyting de azalmıyor. Reklama gidince reyting düşer ya, Dağılmıyor. Aslında dağılmıyor. çok güzel bir taktik. Bunu belki uygular hepsi. Belki, belki uygular hepsi. Yani, bu dizi şu ana kadar hiçbir, şey yok, yani yanlış yok. Eee, Hissederek oynuyorlar ve çok severek oynuyorlar, biliyor Evet, musun? bir de başrol olan kız da çok dikkat çekti. Sosyal medyada çok övgüler alıyor. E, Ben Evet. duyuyorum Bilal abicim, basında öyle. Yani gelecek vaat ediyor çok. Çok, 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 çok. Çok sahici Bir kişi oynuyor. de yazmış Bilal abicim, yorumlara bakarsan e, 1986 doğumluyum demiş. Barış Manço ile büyüdük biz diyor. Ne kadar şanslıyız demiş. Çok, ne güzel, E, ne Biraz güzel. parlıyor mu acaba? Özel üyelerimizden biri. Öyle mi? Onu göremedim bak, onu kaçırdım. Ya Yine Barış yine gelir. Manço'yu yazmış. Doğru, yani Barış Manço ile büyümek demek.
Büyük bir ayrıcalık değil mi? Çok, çok büyük bir ayrıcalık. Evet. Eskiden sinemalarda Caner Tuzcu yazmış. ha, Caner yazmış. Caner evet moderatör. Ha, Caner evet. moderatör. Moderatör. Ben Evet. yanlış okumadıysam tabii. Biraz kayıyor burası. Evet, Evet. evet. Yazmış. Evet, moderatör. Çok doğru söylüyor. Çok şanslı. Biz de öyle büyüdük. Ben de 77'liyim. Barış Manço'nun o programları ne kadar güzeldi. Aynen öyle. Aynen öyle. Ne diyorsun? Adile Naşit'le bile büyüdük biz. Ben Adile Naşit'i bile hatırlıyorum masal okuduğunu küçüklüğümde. Hatırlıyorsun değil mi? TRT'de siyah beyaz televizyonda. Tabii tabii 80 sonlarına doğru işte 80 ortaları 80 sonlarına doğru Bilal abi öldüğünü haberlerde duyduğumda bile ağlamaya başlamıştım. O kadar sevmişiz. Bak ağlamak dedin de Taşacak Bu Denizi dün akşam seyrederken gözlerim doldu biliyor musun? O kadar geçiriyor hissiyatı, duyguyu. Şimdi o sahnelerin hangisi olduğunu söylemeyeyim. Seyredenler bilirler. Seyretmeyenler de seyretsin lütfen. Yani benim gibi herkesin mutlaka gözü dolmuştur. İnsanlar ağlamıştır da yani. Bu kadar da içine çekiyor seni. Hakikaten içine çekiyor. Bu ne kadar güzel bir keyif değil mi? Bir filmi ya da bir Tabii. diziyi izlerken o içine girmek adeta, bütünleşmek konuyla, oyuncularla, karakterlerle o keyfi yaşatıyor sana. Ve Ne güzel. sürprizli Ben daha kısmet olmadı. İzleyeceğim. Hafta sonları bu bazı programlar nedeniyle fırsat bulamıyorum Bilal abicim ama inşallah bölümleri ya izleyerek yetişeceğim size. sen de haklısın. İzleyememek, izlemek, dizi izlemek bayağı bir, zaman ayırmak gerekiyor. 2,5 saat az bir süre değil. Yani 40-45 dakika olsa Avrupa'daki gibi Fransa'da, saat 20'de yayına giriyor dizi, 20.45'te bitiyor. Almanya'da öyle. Ama 2,5 Tabii. saat insanın gözü korkuyor bir de. Yani o diziyi de, diziyle ilgisi de yoksa, hiç izlemediyse daha evvel, şimdi buna başlayacağım sıfırdan 2,5 saat, 3 saat vaktimi vereceğim filan. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Yani, sen de haklısın. Hay Allah Bilal diyor. abicim bir de cuma cumartesi olan dizileri izleyemiyoruz. İşte cuma ve cumartesi geceleri daha çok bizim programlar, davetli bir şeyler olduğu için, dışarıda olduğumuz için o 2 gün zorluyor tabii biraz. Zorluyor değil mi? Evet. Bu arkadaş kim? Yeşil, özel üyem. Tabloid'in 2 büyük beyefendisine selamlar. Üstad. Ya, gözü bir parlıyor, ben okuyamıyorum. Sen okuyabildin mi? Onur lütfen YouTube kanalınızda İspanyolca altyazıları yayınlayın. Yayınlıyorum, İspanyolca altyazıları yayınlıyorum. Onur sen Var. de Onur Akay da arkadaşlar YouTube'da, video paylaşmaya başladı. Videolar çekiyor ve paylaşıyor. Onur Akay'ın YouTube kanalına abone olun lütfen. Onur Akay'ı da takibe alın YouTube'da da. Çok teşekkür ederim. Beklerim herkese. Onur Evet. Ekal TV olarak e, Bilal Özcan TV'ye rakip mi olduk Bilal abicim? Sen bizim kardeş kanalımızsın. En Kardeş kardeş değer verdiğimiz kardeş tabii. Bilal abicim. Bu arada Afra da konuşalım biraz. Hep Afra Tabii, tabii, tabii. hayranları burada değil mi? Tabii, tabii. Ben sana bırakıyorum. Konuşalım Bilal abicim. E, Yakalanmışlar mı? Basında bir şeyler var bugün. Ya, evet, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ilginçtir. Bende de şimdi sürpriz var. İkisi de aynı gün yakalandılar. Ne tesadüf ki ikisi de aynı gün gazetecilere yakalandılar. Afra Saraçoğlu'nun evinin önünde adeta bir basın ordusu, muhabir ordusu vardı. O kadar gazeteci, sevgili Onur Akay, sen de medya yönetiyorsun. Ben de yıllardır bu işi yapıyorum. O kadar gazeteci niye gitsinler Afra Saraçoğlu'nun evinin önüne? Ya çok önemli bir istihbarat gelmiştir onlara ya da, menajeri arayıp Afra Saraçoğlu'nun, "Gidin Afra Saraçoğlu sizinle konuşacak arkadaşlar." diye onlara, tüyo vermiştir. Yoksa, yani durup dururken 10 tane muhabir
Mikrofonları gördün mü? Her yerden mikrofon uzanıyor Afra Saraçoğlu'na. Niye gitsin? Bence menajerleri ara sıra, Afra'yı böyle görüyoruz ya, mesela bir haftada bir, 10 günde, 15 günde bir yerde gazeteciler karşısına çıkıyor ve soru soruyorlar. Dişçiye girerken de öyle olmuştu ya. O zaman da menajer Evet. yönlendirmişti. Ama Eee, Bilal abicim istihbarat da var. istihbarat derken Yani Mert'in Evinden çıkıyor gittiğini, ama. Doğal bir Mert'in gittiğini biliyor, duyuyorlar. Mert'in Afra'ya gittiğini. Geç mi Duyuyorlar. kaldılar diyorsun? Geç mi kaldılar? Mert'e yetişemediler mi Afra'nın evinden çıkarken? Tarabya'da yakalayabildiler ancak. Onu mu diyorsun? Yani şöyle, daha yakalayamadılar. Onlar onu güzel ayarlıyorlar. Ama yakalanacaklar bence. Bu fazla Yakalayacak. sürmez gibi geliyor. Bayağı tüyo alıyorlar. Ben duyuyorum. Ee, Evin kapısının, ikisinin evinde de zaman zaman gazetecilere rastlanıyor. Gece Evet. saatlerinde, akşam saatlerinde rastlıyorlar. Set çıkışlarını takip ediyorlarmış. Yani, Afra Saraçoğlu'na sordular da evet, Afra'ya sordular. Mert Ramazan Demir'le barışmışsınız, doğru mu diye. Hiç cevap vermeden kapıyı kapadı, bindi arabasına. Ama dizinin güzel gittiğini söyledi. Diziyi sordular. Evet, Dizinin güzel gittiğini söyledi. İşte yeni saç şeklini bir daha gördük. Dizi için değiştirdiği, boyattığı saçlarını bir daha gördük. Eee, Mert Ramazan Demir'in videosu çok eğlenceliydi. Mutlaka izledin sen de. Değil mi? izledim. Yarışmada çıkan çocuk mu? O başka. Onu sen anlatırsın. Hangisi? Bu arabada giderken mikrofon uzatıyorlar. Ha, evet, Mert evet. Mert Ramazan Demir, o da kahkahalarla konuşuyor. "Burada mı görüşeceğiz?" diyor. "Bak gidiyoruz." diyor. "Burada mı?" diyoruz. "Hiç vaktim de yok." diyor. "Ha ha ha, sen ne adamsın ya." diyor muhabire. Fakat şeyi fark ettim. Mert Ramazan Demir'in saç stili değişmiş. Kulağın üzerine doğru tarıyor, böyle taramış. Kesimi biraz değişmiş. Onu daha olgun gösteriyor. Belki de yeni projesiyle ilgili mi acaba çalışmalar sürüyor? Olabilir. Ola Olabilir. Ben de dün işte Mert'e benzeyen biri çıkmış. Görünce haberlerde, sosyal medyada videoyu attım. Belki Afra Set'te görmemiştir diye. Görmemiş gerçekten. Görmemiş. Buna attım. Yazdım. Mert bu çocuktan kaşları için telif hakkı istemesi lazım deyince Afra alınca hoşuna gitti. E, O Instagram adresinden de paylaştım. Sanki onun kaşları bana başka bedende bakıyor gibi dedi. Bayağı bir güldük. Ama böyle andırıyor biraz. Kaşları çok benziyor da e, Benziyor. hafif andırıyor. Değişik Benziyor. bir durum. Fakat çok mutlular yani Bilal abicim. Söyleyeyim, ben dün bazı şeyler de böyle sordum. Çok fazla bir şey hani açıklamasa da hissettirdi bana yani. Bayağı mutlu, her şeyi yolunda, işleri de yolunda, aşkları da. Onur Akay'da Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'na ait bazı sırlar da var dostlar. Zaman zaman onları da kendi kanalından, yayınlardan anlatacak. Takibe aldınız değil mi? Umarım Onur Akay Medya'yı YouTube'da da takibe alın arkadaşlar. Bu söylediğin çok güzel bir haber. Onların mutlu olması birlikte, işlerinin ve aşklarının da gayet iyi şekilde devam etmesi antileri çıldırtacak şimdi. Ama umrumuzda Antiler değil artık. çıldırıyor zaten. Umrumuzda. Neler yazıyorlar bana, neler Bilal abicim. Ben de çıldırsınlar diye gerçekleri çıkarıyorum ortaya. Çok güzel. Çok güzel, çok iyi yapıyorsun. Sevgili Onur Akay, çok teşekkür ederim yayınıma katıldığın için. Başka Ben eklemek istediğin bir teşekkür şey var ederim. mı? Ee, Yine bir cumartesi gecesini bitirdik, akşamını Bilal abicim. Herkese mutlu bir hafta sonu diliyorum. Perşembe günü inşallah Bilal Özcan TV'de tekrar İnşallah. sizlerle olacağım ve çok sabırsızlıkla bekleyeceğim o günü ve bakalım inşallah yine özel şeyler ayarlayacağım. Tabii hepsini Onur Akay TV'de anlatmayacağım. Bilal Özcan TV'ye her zaman ayrı özel haberlerim var. Canımsın, canımsın. Sağ ol kardeşim. Görüşmek üzere inşallah. Sevgilerimle Bilal abicim. Görüşmek üzere. Dostlar, beğen yaparsanız memnun olurum. Takip etmeden izleyen arkadaşlar da takip alırsa
yine çok sevinirim. İyi ki varsınız. İyi ki bizlerlesiniz. Görüşmek üzere. Sevgiler.